Merhaba değerli takipçiler. Biliyorsunuz çıktığım programların derlemesi olan bir video yapıyorum. Bu Anadolu gözlemlerimden dolayı bunu bir türlü yapamamıştım. Bir takipçimiz beni uyardı. Tabii izlemek isteyenler daha rahat izlesin diye. Evet. Beyza Hanım'a konuk olduğum programdaki görselleri yayınlıyorum. Bu görüntü Sydney'den Murat İlhan'ın çekmiş olduğu görüntü. Bu kızılötesi gündüz modunda çekilmiş. Lazio Nova'nın 2011 Hong Kong UFO Kongresi'ndeki sunumu bu teknikle alakalı. Normal kameranın görüp görmeyip diğer narşot özellikli kameranın bu cisimleri bu şekilde 700 nanometre üstü yaymış oldukları ışıklardan dolayı tespit ettiği ile alakalı. Bu teknik sayesinde insan gözünün görmediği 700 nanometre üstü ışınlar vasıtasıyla cisimler bu şekilde tespit edilebiliyor. Bu benim görüntüm. UFO'dan çıkan UFO başlıklı sayfada var. Vordonis Adası üstünde yukarıdan aşağı inen bir cismin içinden başka bir cisim çıkıyor. Bu içinden çıkmış olduğu cisim gibi bir süre sonra aynı görseli veriyor. İkinci cisim çıktıktan sonra ana cisim biraz yavaşlıyor. Bu çıkan cismin bulutlara girmeden önceki görüntüsü. Bunlar sadece narşotta mı çekiliyor? Hayır, çok ender de olsa bu yine Sydney'den gündüz normal HD kamerayla da zaman zaman tespit edilebiliyor. Bu o cisimlerin normal kameraya denk gelen görüntüsü. Evet. Şimdi videoyu sonuna kadar izlerseniz Ayasofya'ya bir daha gittim. Orada başka görseller de var. Videonun sonunda o görselleri de yayınlayacağım. Üst kata çıkamadım. Oradan çok umutluydum. Ayasofya'nın üstü ziyarete kapatılmış. O yüzden üst kattan görüntü alamadım. Videonun sonunda bu görüntüleri de yayınlayacağım. Ayrı bir video yapmaktansa bu videonun sonuna koymayı tercih ettim. Bu gene benim Vordonis adı üstünde Full HD normal kamerayla çekmiş olduğum cisim. Yani normal kameraya da bazen denk gelebiliyor bu cisimler. Bu cisim Amerika Utah'ta Skinwalker çiftliğinde Travis Tyler'ın çekmiş olduğu cisme çok benziyor. Bu cisme kızılötesi gözle görünmeyen lazerle sos sinyali verdikten sonra okla gösterdiğim yıldızı hemen geçer geçmez kuzey yönünde giderken bir anda yön değiştirip kuzeydoğuya dönüyor. Bu da bu cisimlerin uydu olduğu ile alakalı yorum yapanlar için ilginç bir video. Çünkü uydular bu şekilde yön değiştirir mi? Yani zor. Sos sinyalinden sonra yön değiştirdi. Bu yine bu uydu olduğunu düşünenler için farklı bir görüntü. Sabit duran cismin yanında seyir halinde diğer bir cisim geçerken bakın pat pat iki kere aralarında bu filtre hali bir enerji transferi olduktan sonra seyir halinde olan cisim parlıyor. Uydular bu şekilde birbirleri arasında bir enerji transferi yapar mı? Bu da büyük bir soru işareti. Bakın 1, 2. Çok ilginç bir görüntü gerçekten. Bu da gizemli küre başlıklı sayfamda olan videolardan bir tanesi. Videolar uzun olduğu için program için bu kısa görseli hazırlamıştım. Bu cisim normal gözle kamerayla, telefon kamerasıyla, dürbünle gözükmüyor. Sadece narshot kamerada ve Sionex'te gözüküyor ama şöyle bir ayrıntı var.
Sionex 400 nanometre altı ultraviyole de görüntüleyebildiği için Narshot sadece 700 nanometre üstü kızılötesi görüntülüyor. Bu Narshot kamerada bu şekilde küre şeklinde gözükürken Sionex'te aşağıya bir ışık hüzmesi gönderdiği de tespit ediliyor. Bu gizemli küreye ilk önce Vordanis Adası üstünde, diğerinde görmüş olduğunuz gibi burada Heybeliada hizasında farklı bir yerde görüntüledim. Ve bunun 4 ayrı kamerayla eş zamanlı çekerek normal kamerada görüntülenemediğini delillendirmiştim. Bunun da sayfamda videoları var. İzlemek isteyenler için. Bu şekilde bir üçgen olduğunu düşündüğümüz şeffaf üçgenler var. Görselde gördüğünüz gibi şeffaflık teknolojisine sahip olduğunu düşünüyorum bu cisimlerin. Bakın okla göstermiş olduğum yerden cisim yukarıya doğru çıkıyor. Sahip olduğu teknoloji sayesinde altından geçtiği bulut ve yıldızların görüntüsünü aşağıya yansıttığı için görüntülenemiyor, izlenemiyor, görülmüyor ve bu şekilde kendini kamufle ediyor. Bakın o diğerinden birkaç ay sonra bu sefer sağ tarafa doğru kadrajın sağ alt köşesinden üçgeni görüyorsunuz. Şeffaf üçgen geçiyor. Bu da yine bir süre sonra kızılötesi foto kapağını kuruyorum ben. Terasımda yukarıya bakacak şekilde. Kızılötesi foto kapanıma yansıyan bir görüntü. Evet, bu yine Sionex kamerayla 45 derecelik açıyla çekmiş olduğum bir görüntü. Giden cismi görüyoruz. Bazıları buna çekice benziyor diye yorum yapmışlar. Sinsi bir şekilde gidiyor. Sionex'in bir özelliği arkadaşlar, insan gözü 400 ile 700 nanometre arası görüyor. 406 ultraviyole, 700 üstü infrared. Bu Sionex 406 ve 700 üstü görüntüleyebildiği gibi aynı şekilde çok düşük low lux oranında, çok az ışık olduğu zamanlarda bile çok yüksek performansıyla tanınıyor. Yurt dışında paranormal olay araştırıcıları ve UFO araştırıcıları tarafından çok kullanılan bir cihaz Sionex. Bu da çok görselim olduğu için 400 küsür video var kanalımda. Onlardan dörtlü kolaj yaptım. Her birini artık tek tek gösteriyorum ama programlarda daha çok gösterebilmek adına bu şekilde kolaj yapıp dörtlü, her ayrı karede farklı bir cisim ve her belli bir saniyede bir cisimler de değişiyor. İnsanlara daha çok cisim gösterebilmek adına bu şekilde kolajlar hazırlamıştım. Şimdi yakın zamanda Yuşa Tepesi, Beykoz Tepesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Orada bir görüntü aldım. Orayla ilgili görüntünün altında konuyu açıklayan linkler paylaştım. Dakikalarını da yazdım. Beykoz Tepesi'nde bir piramit olabilir mi? Biliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinde gizli piramitler var. Bu bölgede de yoğun enerji olduğu, altında hala aktif su kanalları olduğu düşüncesi var ve o bölge dışındaki diğer her yer meşe doluyken sadece orası çam barındırıyor. Çamda, arazide bir şey gizleyecekseniz en uygun bitki türü olduğu söyleniyor. Çünkü yazın bile dökülmüyor ve Beykoz Tepesi çamlık.
Orayla ilgili yakın zamanda bir çalışma yapacağız. Bu Vordonis adasından çıkan başlık. Bununla ilgili zaten birçok program ve video hazırlamıştım. Arkasında bu şekilde bir silüet var ve içerisinde titanyum olması şaşırtıcı. Üniversiteye gidecekti daha detaylı ama olamadı galiba. Tabi bunu benim arkadaşım buldu. Benim değil bu. Bunun tasarrufu da onda. Burada Vordonis Adası'nda bir belgesel yaptık. Sayın Serhat Tokmak denizaltına bakarken ben de tekne üstünde görmüş olduğunuz gibi yukarıyı gözlemlemiştim. Bu Vordonis Adası belgeselini de tekrar yapacağız ama uygun şartların oluşmasını bekliyoruz. O gittiğimiz dönemde su bulanık ve çok akıntılıydı. Bu Rum yetimhanesi üstünde Büyükada'da tam Rum yetimhanesinin üstünde görüntülediğim bir cisim. Kızılötesi lazer verdikten sonra cisim bir anda ışığını kapatıp komple yok olmuştu. Bundan dakikalar sonra başka bir görsel yakaladım. Reptilyen görüntüsüne çok benziyor. Ben burada sesi keseceğim. Orijinal sesi vermek adına. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Silüetin oluşma anındaki fotoğrafı bu arkadaşlar. Reptilyen olduğunu iddia edemem ama en çok benzettiğim görüntü bu olduğu için yanına onu koydum. Yorum gene sizlerin. Bu da Rum yetimhanesinin arka bahçesinde daha sonra PC'de incelerken, çekerken göremediğim yeşil bir görüntü var. Bir enerji mi, bir boyut kapısı mı? Sol tarafta bakın. Ve bu olay anında biraz sonra gene sesi keseceğim. Gauss Master K1 cihazıyla yoğun manyetik alan tespit ettik. Bu vizörü olmadığı için elimi uzatarak demirlerin arasından çekmiş olduğum bir görüntü. Onun için çekerken görmedim. Görmüş olsaydım daha yoğun bir görüntü almaya çalışırdım. Maksimum veriyor. Açıldı artık. Bunu yapmaması lazım bak. Ona dayanıyor.
Artık bununla çekemiyoruz. Bu çok şey yapmıyor. Evet. Şu an buranın manyetik alanı zirvede arkadaşlar. Gauss Master maksimum sinyal veriyor. Kayda girsin. Evet, bu da Osmanlı yapısı İznik Çinilerinde tespit etmiş olduğum bir görüntü. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Başka yapılarda da bu şekilde bir görüntüye ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Yani alttaki üstteki motif aynı olduğu halde sadece o bölgede bu şekilde bir görüntü var. Bu bir işaret midir? Tabi bu çıplak gözle görülmüyor. Sionex kamerayla çekiyorum. Buradan fotoğraf da aldık cep telefonuyla. Cep telefonunda bu görüntü gözükmüyor arkadaşlar. Bunun için ışık yansıması diyenler olmuştu. Işık yansıması olsa gördüğünüz gibi bu fotoğrafta da çıkardı. Yalnız normal kamerayla gözükmüyor. Bu yakın hali. Bu da hangi varlığa benziyorsa onu koydum. Bu görüntülerden sonra ben tekrar Ayasofya'ya gittim. Daha detaylı bir inceleme yapmak için. Başka fotoğraflar da çektim, görüntüledim. Yalnız üst katından çok umutluydum. Fakat gittiğimde üst kat ziyarete kapatılmıştı. Sadece alt kısımda daha önce yayınladığım görüntüler dışında başka görüntülere de ulaştım. Dediğim gibi bu farklı antik tapınaklardan getirilen taş bloklar kullanılmış. Bunların burası için üretilmediği şeklinde bir tezim vardı. Onunla ilgili bir görsel de gelecek birazdan. Çünkü bu taş blokları bazı yerlerde tam, bazı yerlerde alttan üstten kırparak koymuşlar. Nereye uyuyorsa oraya konmuş gibi bir izlenim var. Bu kaçırılma olaylarında perde arkasındaki peygamber devesi böceğine benzeyen varlık silüeti olduğunu düşündüğüm silüet. Bu adını bile almak istemiyorum, biliyorsunuz. Bu şekilde üniforma, gene ve yaka tipi üniforma giymiş bir görüntü. Bunlar hayret ve korku ifadesi barındıran suratlar mı? Yorumlar gene sizlerin. Evet, birazdan bir disk UFO olabilir mi ortadaki? Böyle bir görüntü var. Yeni ulaştığım bir görüntü. Bu disk UFO'ya benziyor. Ama yorumu açık tabii yine. Bu şekilde bir üniformalı, daha çok bayan bir varlığa benziyor. Bu ayrı bir görüntü. Yani bu da çok farklı. Resimlerde netleştirmek için filtre kullanıyorum. Bunları Sionex çektikten sonra daha belirgin olsun diye tabii bakın burada alttan diğer resimde elleri gözüken öndeki varlık, orada elleri kesilmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Hayırlı günler dilerim.